Merhaba, bu bölümümüzde Arthur Schopenhauer'ın düşünce dünyasına dalıyoruz. Onun bilim ve bilgelik arasında yaptığı o keskin ayrıma ve bu ayrımın günümüz dünyası için ne kadar önemli olduğuna yakından bakacağız. Gelin modern dünyanın bir derdiyle başlayalım. Bilim her şeyi açıklıyor değil mi? Aşktan toplumlara kadar her şeyi atomların anlamsız bir dansına indirgediğinde bu insana bir boşluk hissi veriyor değil mi? Aslında bu soru hiç de yeni sayılmaz. Öyle bir filozof var ki tam 150 yıl önce bugünkü sorunumuzu adeta görmüş. Haydi gelin Schopenhauer'ın bu modern krize nasıl bir ışık tuttuğuna birlikte bakalım. Evet, bahsettiğimiz kişi Alman filozof Arthur Schopenhauer. Ona göre dünyayı anlamak için kullandığımız iki farklı bilgi türü var ve asıl problem bu ikisi arasındaki dengenin tamamen bozulmuş olması. Günümüzdeki o anlamsızlık hissinin temelinde de işte bu yatıyor. Schopenhauer bu ayrımı daha da netleştirmek için Latince terimler kullanıyor. Bir yanda scientia var, yani kitaplardan öğrendiğimiz soyut, uzmanlaşmış bilimsel bilgi. Diğer yanda ise sapientia. Bu da hayattan, doğrudan deneyimden gelen bütüncül bir bilgelik. Ve ona göre bütün problem de bu ikisi arasındaki dengesizlikten kaynaklanıyor. Schopenhauer'un bu konuda çok sert bir benzetmesi var. Diyor ki, sadece bilimsel bilgiyle yetinenler, hani şu Penelope'yi bir türlü kazanamayıp onun hizmetçileriyle avunan talipler gibidir. Yani asıl olanı kaçırıp daha aşağı bir bilgi türüne razı olmamamız konusunda bizi uyarıyor. Peki Schopenhauer bu iki bilgi türünü nasıl açıklıyor? İşte burada çok zekice bir metafor kullanıyor. Para. İlk bilgi türünü, yani kavramsal bilgiyi, bir nevi kağıt paraya benzetiyor. Şimdi kavramsal bilgi dediğimiz şey ne? Aslında dilin, mantığın, soyut düşüncenin dünyası. Mesela ağaç kelimesini bir düşünün. Bu kelime tek başına gerçek bir ağaç değil mi? Sadece zihnimizdeki genel bir fikir, bir temsil. İşte plan yapmak, iletişim kurmak, dünyayı sınıflandırmak için hep bu kavramları kullanıyoruz. İşte Schopenhauer'ın dehası da tam bu noktada parlıyor. Soyut kavramlar, diyor, aynı kağıt para gibi pratik ve kullanışlıdır. Yani bu kağıt parayla ne yapıyoruz? Bilimsel teoriler kuruyoruz, karmaşık sistemleri inşa ediyoruz. Ama ve burası çok önemli, tıpkı karşılığı olmayan bir para birimi gibi eğer bu kavramlarımızın arkasında gerçek, somut bir deneyim yoksa eninde sonunda değersizleşiyorlar. Peki, o zaman soralım. Bu kağıt paranın arkasındaki altın ne? Yani bu kavramları değerli kılan o gerçek şey nedir? İşte bu soru bizi Schopenhauer'ın ikinci ve aslında çok daha değerli bulduğu bilgi türüne getiriyor. Yani nakit paraya. Bu bilgi öyle kitaplardan öğrenilmez. Bu bir sanatçının, bir dahinin ya da hani derler ya, dünya görmüş bilge bir insanın bilgisidir. Kuralları ezberlemekle alakası yok. Tamamen dünyayı olduğu gibi, o anki canlılığıyla, doğrudan algılamakla ilgili bir şey. Aralarındaki farkı anlamak için şahane bir örnek veriyor, diyor ki, sıradan bir yazar derin bir ruh halini anlatırken heykel gibiydi der geçer. Ama Cervantes gibi bir dahi ne yapar? Şöyle der. Üzeri bir bezle örtülü bir heykel gibiydi çünkü rüzgar giysilerini kımıldatıyordu. Bakın, işte fark bu. Biri kuru bir kavram, diğeri ise o anı gözünüzde canlandıran capcanlı bir algı. Peki tamam, sadece bu kağıt paraya, yani sadece kavramlara güvenirsek ne olur? İşte Schopenhauer'e göre tehlike de tam burada başlıyor. Bu yol bizi yavaş yavaş gerçeklikten koparıyor. Çünkü soyut düşünce o anki gerçekliğin filtresinden geçmediği için bizi içgüdülerimizin asla yapmayacağı devasa hatalara sürükleyebilir. Ve bu yolun sonu maalesef aptallık, felaket, hatta delilik olabiliyor. Schopenhauer çok çarpıcı bir şey söylüyor. Hayvanlar delirmez. Neden? Çünkü onların bilgisi her zaman somut algıya, yani o nakit paraya dayanır. Sadece biz insanlar bu soyut düşünme yeteneğimiz yüzünden sanrılara ve deliliğe kapılabiliyoruz. Peki, tamam, durumu anladık. Tehlikeleri gördük. O zaman bütün bunlardan çıkarmamız gereken ders ne? Schopenhauer bize ne yapmamızı öneriyor? Şunu hemen netleştirelim. Schopenhauer asla bilime ya da akla karşı değildi. Aksine kavramsal düşüncenin o muazzam gücünün farkındaydı. Onun asıl meselesi şuydu. Gerçek bilgelik bu iki para biriminin, yani kağıt parayla altının birlikte çalışmasından doğar. Yani evet, soyut bilgiyi kullanalım ama onu her zaman doğrudan sezgisel dünya tecrübemizle, yani o altınla destekleyelim, test edelim, zenginleştirelim. İşte Schopenhauer'in
Yüzyıllar öncesinden bize sorduğu o can alıcı soru da bu. Her yanımızın soyut verilerle, başkalarının analizleriyle dolu olduğu bu dünyada sizin anlayışınızı temellendiren o gerçek nakit para ne? Sadece bilgi yığınları arasında kaybolmak yerine dünyayı bizzat kendi gözlerimizle görerek gelen o gerçek bilgeliği nasıl geliştirebiliriz?